Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için balon gibi kabarmalara doymayan, içi yumuşacık pişi tarifi videosu hazırladım. Bu güzel tarifimizin hemen buyurun yapım aşamasına geçelim. Pişi hamurumuz için yoğurma kasesine 1,5 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. 1 su bardağı ılık sütümü de ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml klasik su bardağı. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya. Mayamın aktif olması için biraz karıştırıyorum. Mayamı biraz aktif olana kadar karıştırdıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine unumu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 6,5 su bardağına yakın un kullandım. Tabii ki sizlerin kullandığınız un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için hamurunuz bu kıvam alana kadar un eklemesi yapmanız yeterli. Çok sert hamur yapmamaya özen gösterin. Hafif elimize yapışan hamur kıvamını aldığında artık un eklemesi yapmayalım. Hamurumun daha güzel toparlanması için 1 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ eklediğinizde hamurunuz elinize yapışmaz, rahatlıkla toparlamış olursunuz yoğururken. Hamur bu yumuşaklıkta olması yeterli. Üzerine kapakla kapatacağım. 1 saat oda ısısında mayalanmaya bırakacağım. 1 saatte mayalamış olduğum hamurum gördüğünüz gibi çok güzel kabar. Tabii ki oda ısısına göre bu süre bazen değişebilir. Hamurumun ilk maya kokusunu çıkarttıktan sonra tezgahımı çok az unluyorum ve hamurumu biraz toparlayıp bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum ve sonrasında bezelere ayırıyorum. İlk önce gelişi güzel kestim. Toplamda 15 beze yaptım. Ben birazcık pişilerimi büyük yapacağım. Sizler daha ufak yapacaksanız 20 beze 25 beze olarak da yapabilirsiniz. Oldukça bereketli hamur. Bezelerim elime yapışmaması için bu aşamada üzerine birazcık un serptim. 15 adet bezemi elimle yuvarladım ve tezgahımın üzerine aldım. Üzerini temiz bez örterek yaklaşık 20 dakika kadar dinlendireceğim. Sizler de dinlendirirseniz pişileriniz daha güzel kıvamlı olmuş olacak. 20 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerimi elime alıyorum. Ortasından parmağımla delik açıyorum ve elimle bu şekilde güzelce deliği büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Çok da inceltmemeye özen gösterelim hamurumuzu. Geri kalan bezelerimin de ortasını delik açarak halka şeklini vereceğim. Tabii ki elimle çok inceltmemeye özen gösteriyorum. Sizler dediğim gibi daha ufak pişi seviyorsanız bezelerinizi ufaltarak daha ufak pişiler yapabilirsiniz. Şeklini verdikten sonra kenarda beklerken tezgahınıza yapışmaması için tezgahınızı çok hafif yağlayabilirsiniz. Veya yağlı kağıt üzerinde pişi hamurlarınızı bekletebilirsiniz. Veya temiz mutfak bezinin üzerinde de bekletme yapabilirsiniz. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için bu aşamada tezgahınıza yapışabilir. O sebeple bunlara dikkat edelim. Pişi hamurlarımı pişirmek üzere tavamı ocağımın üzerine alıyorum. Tavamın yarısına gelecek şekilde sıvı yağ ekledim. Çok fazla ısıtmadan orta ateşte yağımı biraz ısıttıktan sonra pişi hamurlarımı ekliyorum. Pişilerimizin içinde pişmesi için çok harlı yüksek ateşte pişirmeyelim. Pişilerimizin kenarında güzel kızarması için yağın içinde birazcık sallayalım ki kenarlarında güzel kızarması için. Gördüğünüz gibi yağın içinde de balon gibi çok güzel kabarlar. Ben büyük pişi yaptığım için 4 adet tavada pişireceğim. Alt tarafı kızardıktan sonra ters çevirerek alt üst iki tarafında güzelce kızarmasını sağlıyorum. Pişilerim pişerken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. İlk pişilerim güzelce kızardıktan sonra servis tabağına aldım. İkinci tur pişilerimi de tavama alıyorum. Dediğim gibi birinci tur pişilerim piştikten sonra ben ikinci pişileri de eklemeden önce yağımı orta ateşe aldım. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmiyorum ki içinin de daha güzel çekip pişmesi için. Kenarlarında güzelce kızartmaya özen gösterelim. Geri kalan hamurlarım bitene kadar güzelce pişilerimi kızarttım. Sesten de anladığınız gibi dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık pişiler oldu. Eğer daha çıtır pişiler istiyorsanız içine süt eklemeyin. Sadece suyla yaparsanız daha çıtır pişiler yapmış olursunuz.
Gönül rahatlığıyla bu güzel tarifi deneyebilirsiniz. Asla yağ çekmeyen, yumuşacık, balon gibi kabaran pişiler oldu. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.